Merhaba değerli izleyiciler. Sonsuzluk nedir serimizin bu bölümünde Gödel'in eksiklik teoreminden bahsedecek ve sonsuzluğun temelleri üzerine çıkarımlarda bulunacağız. 20. yüzyılın başlarında Avusturyalı Amerikalı mantıkçı ve matematikçi Kurt Gödel tarafından ortaya atılan Gödel'in eksiklik teoremleri yalnızca matematik ve mantık için değil, aynı zamanda epistemoloji, felsefe ve teorik fizik için de derin çıkarımlara sahiptir. Bu teoremler özellikle temel aritmetiği ifade edilebilen biçimsel sistemlerin içsel sınırlamalarını göstermektedir. Gödel bu tür sistemlerde tüm gerçeklerin kanıtlanamayacağını ve sistemin iç tutarlılığının kendi içinden oluşturulamayacağını göstermiştir. Gödel'in eksiklik teoremleri iki temel sonuçtan meydana gelir. İlki, eğer biçimsel bir sistem S yerin yeterince karmaşıksa, yani aritmetiği kodlayabiliyorsa ve tutarlıysa, S içinde doğru olan ancak S'nin aksiyomları ve kuralları kullanılarak kanıtlanamayan ifadeler vardır. Bu sonuç matematik ve mantıkta eksiksiz bir biçimsel sistem kavramına meydan okumaktadır. İkincisi ise yeterince karmaşık bir biçimsel sistem kendi tutarlılığını kanıtlayamaz. S'nin tutarlılığını belirlemek için daha geniş bir sistem olan S üssü içinde çalışılmalıdır ve böylece nihai kesinlik aranıyorsa sonsuz bir gerileme başlatılmalıdır. Bu teoremler tüm matematik için kesin, eksiksiz ve tutarlı bir temel arayan David Hilbert'in biçimselci programının özlemlerini topluca baltalamaktadır. Gödel'in çalışması 20. yüzyılın başlarındaki matematiğin iyimserliğine bir karşı nokta olarak ortaya çıkmıştır. Zamanın önde gelen matematikçilerinden biri olan David Hilbert, matematiğin paradokslardan arınmış, kendi kendine yeten bir sistemde biçimselleştirilebileceği bir gelecek öngörmüştür. Gödel'in sonuçları bu umudu boşa çıkardı ve böyle bir çerçevenin içsel eksikliğini ve yanılabilirliğini ortaya koydu. Gödel'in ilk teoremi kararsız önermelerin varlığını gösterir. Bu önermeler sistem içinde ne kanıtlanabilir ne de çürütülebilir. Önemlisi bu eksiklik aksiyomlarındaki kusurlardan değil, biçimsel sistemlerin kendi doğasından kaynaklanır. Gödel ikinci teoreminde bir sistemin iç tutarlılığının harici doğrulama gerektirdiğini göstererek herhangi bir matematiksel çerçevenin harici bir bakış açısına bağımlılığını da vurgulamıştır. Gödel'in çalışmalarının merkezi bir unsuru olan aksiyom kavramı öğreticidir. Fizikte aksiyomlar koruma yasaları veya genel görelikteki eşdeğerlik ilkesi gibi temel ilkeler ortaya çıkarır. Bu ilkeler matematiksel aksiyomlar gibi doğru olduğu varsayılan ancak fiziğin kendi çerçevesi içinde kanıtlanabilir olmayan başlangıç noktaları olarak hizmet eder. Örneğin Öklit geometrisinin aksiyomunu ele alalım. Herhangi iki noktadan tam olarak bir doğru geçer, klasik geometrinin temeli olan bu ilke, fizikçilerin genel görelikteki uzay zaman yapısı hakkında yaptıkları varsayımlara benzerdir. Gödel'in teoremleri ister matematiksel ister fiziksel olsun, bu aksiyomatik sistemlerin içsel sınırlamalara sahip olduğunu hatırlatır. Yani Öklit geometrisinde düz uzay zaman geçerliyse ancak her iki noktadan tam olarak bir doğru geçer aksiyomu doğrudur. Ancak dışsal referans olarak bizim evrenimizde eğri geometriye sahip uzay zamanda Öklit geometrisi geçerliliğini yitirir. Gödel'in eksiklik teoremleri mutlak kesinlik kavramına meydan okur. Görünüşte katı ve kesin matematik alanda bile biçimsel kanıtların ötesinde gerçeklerin var olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bilgi ve gerçekliğin doğası hakkında daha geniş felsefi soruları beraberinde getirir ve kozmosu keşfeden fizikçilerin karşılaştığı epistemolojik belirsizliklerle de yankılanır. Genellikle insan çabalarının en kesini olarak kabul edilen matematik, içinde kararsızlığın ve eksikliğin tohumlarını barındırmaktadır. Fizikçiler için bu, her cevabın daha derin sorular doğurduğu evrenin içsel karmaşıklığı için güçlü bir metafor görevi de görür. Gödel'in eksiklik teoremleri insan bilgisinin sınırlarının ayıklatıcı ancak ilham verici bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder. Fizikçiler için bu teoremler yalnızca soyut matematiksel meraklar değil, aynı zamanda bilimsel teorilerin temelindeki yapılara dair derin içgörüleri yansıtır. Mutlak kesinliğin bizden kaçabileceğinin farkında olarak bizi evrene hem alçak gönüllülükle hem de merakla yaklaşmaya zorlarlar. Fizikçiler için Gödel'in eksiklik teoremleri evrenin yapısı ve fiziksel teorilerin sınırları hakkındaki temel sorularla örtüşmektedir. Tıpkı matematiğin eksiksiz ve kendi kendine yeten bir çerçeve sağlayamaması gibi
fizik de teorik modellerin sınırlarıyla boğuşur. Her şeyin teorisinde Gödel'in teoremleri fizikte bir her şeyin teorisi oluşturma girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ima eder. Böyle bir teori tüm temel kuvvetleri birleştirse bile tutarlılığı ve bütünlüğü içeriden kanıtlanamaz kalabilir. Kuantum mekaniği ve ölçüm dinamiğinde teoremler özellikle Heisenberg'in belirsizlik ilkesi tarafından dayatılan determinizmin sınırları olmak üzere kuantum mekaniğine özgü belirsizlik ve karar verilemezlikle paralellik gösterir. Kozmolojide Gödel'in argümanları entelektüel araçlarını genel göreliğe uygulayarak kapalı zaman benzeri eğrilere izin veren çözümler, yani Gödel uzay zamanını keşfetmiştir. Bu çözümler matematiksel çerçeveler ile fiziksel gerçekler arasındaki ince etkileşimi de vurgular. Hesaplanabilirlik ve karmaşıklık konusunda değinecek olursak, Gödel'in çalışmaları Turing makineleri gibi hesaplama teorilerinin temelini atmıştır. Bu teoriler kaotik ve karmaşık sistemlerde dahil olmak üzere fiziksel sistemleri modellemedeki hesaplama sınırlarının altını çizer. David Hilbert'in 1900 yılında Paris'teki Uluslararası Matematikçiler Kongresi'nde sunduğu 23 matematik problemi 20. yüzyıldaki matematiksel araştırmanın gidişatını tanımlamıştır. Bu problemler cebir, geometri, sayılar teorisi ve ötesinde bilgi sınırlarını zorlayarak temel meseleleri ele aldı. Hilbert'in özlemi açıktı. Matematiği titiz, eksiksiz ve tutarlı bir temele oturtmak. Ancak 1931'de yayınlanan Gödel'in eksiklik teoremleri bu vizyona derin bir meydan okuma sunarak böyle kapsamlı bir sistemin yeterince karmaşık matematiksel çerçeveler için doğası gereği ulaşılamaz olduğunu gösterdi. Hilbert'in sorunlarından birkaçı özellikle aritmetik aksiyomların tutarlılığıyla ilgili. Sorun Gödel'in daha sonra meydan okuduğu hedeflere doğrudan bağlıdır. Hilbert her matematiksel gerçeğin sonlu bir aksiyom kümesinden türetilebileceği resmi bir sistem öngörmüştür. Ancak Gödel böyle bir sistemin hem eksiksiz, her gerçeği kanıtlayabilen hem de tutarlı çelişkilerden arınmış olamayacağını gösterdi. Bu sonuç fiziğin aksiyomatizasyonunu arayan sorun 6 için derin çıkarımlara sahiptir. Tıpkı matematikte olduğu gibi fizikte yeterli karmaşıklığı kapsayan herhangi bir aksiyomatik sistem, örneğin kuantum mekaniğini ve genel göreliği birleştiren bir sistem, aynı kararsızlık sınırlamalarıyla ve tutarlılığın dışarıdan doğrulanması ihtiyacıyla karşı karşıya kalacaktır. Hilbert'in 10. sorunu bir Diophantine denkleminin tam sayı katsayılarına sahip bir polinom denklemi, tam sayı çözümlerine sahip olup olmadığına karar vermek için bir algoritma ister. Gödel'in çalışması Alan Turing'in daha sonraki katkılarıyla birleştiğinde böyle bir algoritmanın var olmadığını ortaya koymuştur. Bu sonuç Gödel'in eksiklik teoremlerini matematik ve bilgisayar bilimlerindeki sorunların kararsızlığıyla ilişkilendirilen hesaplamalı teorinin temel taşıdır. Hilbert'in listesinde çözülemeyen sorunların tanınması matematiksel yöntemlerin sınırlarına ilişkin ayrıntılı bir anlayışa duyulan ihtiyacın da altını çizmektedir. Bu çok gövdeli kuantum sistemlerinin simüle edilmesinin hesaplamalı karmaşıklığı gibi fizikteki çağdaş sorunlarda da örtüşmektedir. Gödel kesinlikle mantıksal bir alanda bile sistem içinde kanıtlanamayan doğru ifadelerin olduğunu ortaya koymuştur. Bu matematiksel gerçeğin seçilen aksiyomatik çerçeveye göreliliğini vurgular. Fizikçiler için bu içgörü fiziksel evreni anlamada paradigmaların ve modellerin rolüne paralellik gösterir. Küme teorisinin aksiyomlarına bağlı olması gibi gerçekliği kavramımız da benimsediğimiz çerçevelere bağlıdır. Bu çerçeveler kendileri eksik olabilir veya revizyona tabi olabilir. Hilbert'in geometrik yapılar ve çizgilerin jeodezik olduğu metriklerle ilgili 3. ve 4. problemleri Gödel'in genel görelilik üzerindeki sonraki çalışmalarıyla dolaylı bağlantılar taşır. Gödel'in Einstein denklemlerine getirdiği çözümler, örneğin Gödel metriği kapalı zaman benzeri eğrileri tanıttı ve nedensellik ve uzay zamanın yapısı hakkındaki varsayımlara meydan okudu. Bu örnekler matematikteki temel soruların fiziksel teorilerin evrimini nasıl doğrudan etkileyebileceğini de göstermiştir. Teoremin çıkarımlarını daha temelden anlayabilmek için matematiği aksiyomlarla yönetilen tüm matematiksel gerçekleri içeren bir kutu olarak hayal edin. Aksiyomlar kanıt olmaksızın doğru olduğu varsayılan temel ifadelerdir. Bu aksiyomlar matematiksel akıl yürütmenin yapı taşları olarak hizmet eder ve teoremlerin biçimsel kanıtlar aracılığıyla türetilmesini sağlar. Gödel, matematiksel ifadeleri ve kanıtları sayılar kullanarak temsil etmenin
Gödel numaralandırması olarak bilinen yenilikçi bir yolunu tanıttı. Bu kodlama her ifadeyi, kanıtı ve hatta aksiyonların kendilerini belirli doğal sayılara eşler. Gödel bu sayısal çerçeve içinde çalışarak matematiksel ifadeleri, matematikle ilgili ifadeleri biçimsel sistem içinde ifade edebilmiştir. Bu dikkate değer yapı Gödel'in klasik yalancı paradoksuna "bu ifade yanlıştır" gibi benzer şekilde kendi kendine atıfta bulunan ifadeleri kodlamasına izin verdi. Ancak titiz bir matematiksel bağlamda. Gödel'in analiz ettiği temel ifade şuydu: bu ifade sistem içinde kanıtlanamaz. Bu ifade kanıtlanabilir olsaydı sistem tutarsız olurdu. Çünkü kanıtlanamaz bir ifadenin kanıtlanabilirliğini ileri sürerdi. Tersine ifade kanıtlanamaz olsaydı doğru olurdu ve böylece bir sistem içinde doğru ancak kanıtlanamaz ifadelerin varlığını gösterdi. Doğrudan Gödel'in birinci eksiklik teoremine bizi götürmektedir. Birinci eksiklik teoremi şunu belirtir: aritmetiği kodlamak için yeterince ifade edici olan herhangi bir tutarlı resmi sistemde doğru olan ancak sistem içinde kanıtlanamayan ifadeler vardır. Bu sonuç tam bir matematiksel sistemin idealize edilmesini paramparça eder. Resmi bir sisteme ne kadar çok aksiyom eklersek ekleyelim, doğruluğu resmi kanıtın erişiminin ötesinde olan doğru ifadeler her zaman kalacaktır. Bu içsel eksiklik herhangi bir mantık veya muhakeme hatasından değil, resmi sistemlerin temel doğasından kaynaklanır. İkinci eksiklik teoremi birincisine dayanır ve tutarlılık sorusunu ele alır. Yeterince açıklayıcı hiçbir biçimsel sistem kendi tutarlılığını kanıtlayamaz. Bu bir matematiksel sistemin tutarlılığını belirlemek için aksiyomlara ve daha büyük dışsal bir sistemden gelen akıl yürütmeye güvenilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu dışsal bağımlılık her biri daha geniş bir çerçeveden doğrulama gerektiren bir dizi sistem meydana getirir ve nihai kesinliğe ulaşılamaz hale getirir. Gödel'in sonucu matematik için eksiksiz ve tutarlı bir temel arayan David Hilbert'in biçimci programı için özellikle yıkıcıydı. Tüm matematiksel gerçekleri sonlu bir aksiyom kümesine indirgeme hayali böylece ulaşılamaz olarak kanıtlandı. Gödel'in teoremlerinin küme kuramı özellikle de altında yatan aksiyomlar için derin etkileri de vardır. Gödel küme kuramının tutarlılığının küme kuramının kendi çerçevesi içinde kanıtlanamayacağını gösterdi. Bu sonuç küme teorisini veya Cantor'un sonlu ötesi sayılarını geçersiz kılmaz. Ancak bunların kabulünün tutarlılık varsayımına dayandığını vurgular. Bu mutlak bir garantiden ziyade felsefi bir tercihtir. Küme teorisi modern matematiğin temeli olarak Gödel'in bulgularına rağmen diğer tüm biçimsel sistemler kadar sağlamdır. Örneğin Cantor'un sonlu ötesi sayıları küme teorisinin aksiyomlarının tutarlı olduğu varsayıldığı sürece sonsuz kümeleri ve fonksiyonları analiz etmek için vazgeçilemez araçlar olmaya devam etmektedir. Gödel'den önce her matematiksel ifadenin nihayetinde biçimsel akıl yürütme yoluyla doğru veya yanlış olarak sınıflandırılabileceğine inanılıyordu. Gödel üçüncü bir kategori ortaya koydu: sistem içinde doğru ancak karar verilemeyen ifadeler. Bu karar verilememe matematiğin mükemmel derecede nesnel bir disiplin olduğu yönündeki klasik görüşe de meydan okumaktadır. Bunun yerine matematik artık seçilen aksiyomlara ve çerçevelere bağlı olarak görülüyor ve doğruluk biçimsel kanıtın ötesine uzanıyor. Örneğin küme teorisinde Gödel ve Paul Cohen süreklilik hipotezinin Zermelo-Frankel küme teorisi içinde seçim aksiyomu ile kararlaştırılamaz olduğunu kanıtladılar. Doğru ya da yanlış olması kişinin benimsemeyi seçtiği ek aksiyomlara bağlıdır. Gödel'in çalışması gerçekliğin doğası ve insan bilgisinin sınırları hakkındaki tartışmalarla yankılanan derin felsefi çıkarımlara da sahiptir. Sonsuzluğun doğasına gelecek olursak Gödel'in çalışması Cantor'un sonsuzluk keşfiyle iç içedir. Cantor'un teorisi sonlu ötesi sayıları meşrulaştırırken Gödel bu tür kavramların tutarlılığının küme teorisinin aksiyomlarını kabul etmeye dayandığını göstermiştir. Ve aynı zamanda en titiz disiplinlerin bile sınırları olduğunu da göstermiştir. Bu kabul eksiksizlik ve kesinliğin sonsuza dek ulaşılamaz kalabileceği bilgi arayışına daha mütevazi bir yaklaşımı davet eder. Gödel'in çerçevesinde mutlak sonsuzluğun rolüne de değinecek olursak, buna ilişkin keşif iki tür sonsuzluk arasında ayrım yapmıştır. Potansiyel sonsuzluk sonsuza kadar devam edebilen bir süreç olarak temsil edilir. Gerçek veya mutlak sonsuzluk ise tüm doğal sayılar kümesi gibi tamamlanmış sınırsız bir bütünlüğü temsil eder.
Gödel'in teoremleri bazen tüm sonsuzlukların ötesindeki sonsuzluk olarak kavramsallaştırılan mutlak sonsuzluğun biçimsel sistemlerin kapsamı dışında olduğunu vurgular. Mutlak sonsuzluk insan akıl yürütmesinin ötesine geçmek için mücadele ettiği bir sınırı temsil eder ve matematiğin hem mantıksal hem de epistemolojik kısıtlamaları yansıtan sınırlamalarla sınırlı olduğunu vurgular. Fiziksel evrende mutlak sonsuzluk mevcut olmayabilir. Örneğin sonsuz sayıda parçacık veya sonsuz bir uzay zaman genişliği olmayabilir. Ancak bu tür fiziksel kısıtlamalar sonsuzluğun matematiksel bir kavram olarak önemini azaltmaz. Doğal sayıların sonsuz kümesi fiziksel olarak var olmasa da aritmetik, cebir ve analiz için vazgeçilmez olmaya devam eder. Gödel'in çalışması sonsuzluğun felsefi yorumları ve matematiği şekillendirmedeki rolleri üzerine düşünmeye bizleri davet etmektedir. Temel bir gerilim gerçek sonsuzluğun varlığını kabul edenler ile onu yalnızca kavramsal bir araç olarak görenler arasındaki felsefi bölünmede yatmaktadır. Sonsuzluk modern matematiğin temel bir unsuru olmaya devam etmektedir. Sonsuz kümeler ve sonlu ötesi sayılar teorisi topolojiden teorik bilgisayar bilimlerine kadar uzanan alanları şekillendirmektedir. Ve Gödel'in teoremleri biçimsel sistemlerin kapsamının değerlendirildiği meta düzeyde paradoksların varlığını sürdürebileceğini ortaya koyarak karmaşıklığın bir katmanını daha bu sürece ekler. Mutlak sonsuzluk fiziksel evrende belirsizliğini korurken matematiksel faydası da yadsınamaz. Analiz, kalkülüs ve modern küme teorisinin başarısı sonsuzluğun kavramsal temeline dayanır ve hem teorik hem de uygulamalı bilimlerdeki ilerlemeyi mümkün kılar. Gödel'in eksiklik teoremleri özellikle sonsuzluk gibi kavramlarla uğraşırken resmi sistemlerin sınırlarına ilişkin anlayışımızı derinleştirir. Hiçbir resmi sistem özellikle mutlak sonsuzluğu içeren tüm matematiksel gerçekleri kapsayamaz. Herhangi bir resmi sistemi tutarlılığı matematiksel temellerin doğasını güçlendiren dış çerçevelere bağlıdır. Bu zorluklara rağmen Gödel'in çalışması sonsuzluğun kalıcı önemini de gösterir. Mutlak sonsuzluk kavramı yalnızca matematikte değil, aynı zamanda felsefe, metafizik ve gerçekliğin kendisine dair anlayışımıza da meydan okumaktadır. Birlik ve çokluğun doğası üzerine derinlemesine düşünmeye bizleri davet eder ve varoluşun dokusunun temelde birleşik mi yoksa indirgenemez şekilde çeşitli mi olduğunu sorgulatır. Tüm varoluşun altında yatan tek bir birleştirici ilke kavramı, biz buna mutlak birlik diyebiliriz. Mutlak sonsuzluk fikriyle paralellik gösterir. Ancak Gödel ve Cantor'un çalışmaları böyle bir birliğin doğası gereği erişilemez olduğunda ileri sürer. Gerçeklik kapsamı ve karmaşıklığı bakımından sonsuzsa, onu bir bütün olarak yakalama girişiminin biçimselleştirilmesine karşı direndiğini de bu bağlamda çıkartabiliriz. Bu birliğin varoluşun içsel bir özelliği mi yoksa sadece idealize edilmiş bir soyutlama mı olduğu konusunda felsefi sorular ortaya çıkarır. Evren tek birleşik bir çerçeve indirgenemiyorsa o zaman birlik değil çokluk varoluşun temel doğası olabilir. Gödel'in eksiklik teoremleri yeterince karmaşık bir sistemin resmi olarak karar verilemez gerçekler içerdiğini göstererek bu bakış açısını güçlendirir. Varlık indirgenemez bir bağımsız öğeler çoğulluğundan oluşuyorsa her şey kavramının kendisi tutarsız hale gelir. Bu Cantor'un küme teorisinde paradoks olmadan tüm kümelerin kümesinin var olamayacağı keşfini ortaya koymaktadır ve tüm çokluğu kapsayan birleşik bir bütünlük inşa etmenin imkansızlığını da yansıtır. Böyle bir görüş varoluşun bütününün tekil bir çerçeveye indirgenemeyeceği fikriyle uyumludur. Bu yalnızca matematiksel bir içgörü değil, aynı zamanda metafizik bir içgörüdür ve gerçekliğin çeşitli unsurlarını birleştirmeye yönelik herhangi bir girişimin doğası gereği sınırlı olabileceğini öne sürer. Bu bağlamda mutlak sonsuzluk kavramı aradığımız birlik ile karşılaştığımız çokluk arasındaki kaçınılmaz gerilimi de sembolize eder. Alternatif bir felsefi duruşu öne sürecek olursak, birliğin varoluşta zaten içsel olduğu ileri sürülebilir. Bu görüşe göre unsurlar arasındaki tüm ayrımlar ister matematiksel, ister fiziksel, ister metafiziksel olsun yanıltıcıdır. Gerçekliğin görünürdeki çokluğu yüzeysel bir olgudur ve daha derin bir düşünce tekil, bölünemez bir varoluşu ortaya çıkarmaktadır. Ancak bu bakış açısı temel ilkeler olarak ayrımlara ve çokluğa dayanan geleneksel mantık, matematik ve bilim çerçevelerinin reddedilmesini gerektirir. Bu yaklaşım birlik ve çokluk paradoksunu ikinci şekilde reddederek çözse de
gerçekliği modellememize ve anlamamıza olanak tanıyan entelektüel araçları terk etme pahasına varlığını gösterir. Matematiksel formalizmin ötesine geçen metafizik bir kavram olan mutlak sonsuzluk, Tanrı'nın sonsuzluğu ile ilişkilendirilebilir ve bunu matematikte insan anlayışının ve temsilinin ötesinde bir varlık olarak kabul etmemiz gerekebilir. Cantor'un mutlak sonsuzluğu metafizik bir fikir olarak kabul etmesi, sonsuzla uğraşırken matematiğin sınırlarını vurgular. Sonlu ötesi sayılar sonsuzluğun çeşitli boyutlarını anlamak için tutarlı bir çerçeve sağlarken, mutlak sonsuzluk bunun ötesinde var olur. Mutlak sonsuzluk kavramı bizi insan bilgisinin sınırlarıyla ve gerçekliği keşfetmek için kullandığımız araçlarla yüzleşmeye zorlar. Mutlak sonsuzluk, insan bilişini ve biçimsel sistemlerin aşamayacağı bir ufku temsil eder. Tam bir anlayışa direnen soyut bir sınır sunarak akıl yürütme araçlarına, matematik, mantık ve dil gibi meydan okur. Matematik bir modeldir, gerçeklik değildir. Ancak mutlak sonsuzluk bu modellerin sınırlarını vurgular. Matematik sonsuzluğu tanımlamak için bir çerçeve sağlarken, mutlak sonsuzluğun özünü tam olarak açıklayamaz veya yakalayamaz. Bu nedenle mutlak sonsuzluğun var olup olmadığı sorusu matematiksel olmaktan çok felsefi ve metafiziksel hale gelir. Varlığın doğası, birlik ve aklın sınırları hakkında temel sorularla karşı karşıya bırakır. Nihai sonsuzluk olarak mutlak sonsuzluk kesin bir tanımlamaya veya resmi matematiksel sistemlere dahil edilmeye karşı direnmektedir. Paradoksal yapısı küme teorisinin sınırlamalarını ve tüm sonsuzlukları tek ve tutarlı bir çerçevede birleştirmenin zorluklarını da ortaya koyar. Mutlak sonsuzluğun keşfi matematiği, felsefeyi ve metafiziği birbirine bağlayarak bizi birlik ve çokluk anlayışımızı yeniden düşünmeye zorlar. Sonuç olarak ister ulaşılamaz bir ideal, ister ilahiliğin bir temsili, isterse soyut bir felsefi yapı olsun, mutlak sonsuzluk varoluş ve bilgi anlayışımızı şekillendirmeye devam etmektedir. Bize hem insan aklının sonsuzun gizemleriyle yüzleşmedeki gücünü hem de sınırlarını hatırlatır. Serimiz bu bölümle sonlanmıştır. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.